Dünyanın ilk seri katili olarak da kabul edilen Elizabeth Bathory, kan donduran cinayetleriyle hafızalara kazınmış bir isimdir. Soylu bir aileden gelen ve yaşlanmamak için türlü türlü yollar deneyen kanlı kontes, kurbanlarının kanlarında banyo yapmıştır. Tarihin en kötü şöhretli kadının ismi, ölümünün üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen bugünlere kadar gelmiş, korku filmlerini aratmayan hikayesi dilden dile dolaşarak bir efsane niteliği almıştır. Macaristan'ın en zengin ve en güçlü ailelerinden birinin kızı olarak 7 Ağustos 1560 tarihinde doğan Elizabeth Bathory'nin gerçek adı Erzsébet Bathory'dir. Sarı hastası olan Elizabeth, tıpkı gaddarlığıyla bilinen kuzeni Transilvanya Prensi Stefan, yani bizim bildiğimiz tabirle Kazıklı Voyvoda gibi çocukluğundan beri ani öfke nöbetleri geçiriyordu. Araştırmacılar bunun aileden gelen genetik bir bozukluk olduğuna inanmaktadır. Elizabeth, çocukluğunu annesi ve babasının yokluğunda amcasını ve yengesinin yanında geçirdi. Amcası ve yengesi şiddete eğilimli ve işkence etmeyi seven insanlardı. Elizabeth 6 yaşındayken bir gün malikaneye soyları eğlendirmek için gelen bir çingeneyi işkence etmek için bir atı ikiye bölüp içine onu koyduklarını ve atı tekrar diktiklerini gördü. Madame Bathory'nin bu olaydan çok etkilendiği ve kişilik bozukluğu yaşadığı düşünülmektedir. Elizabeth, Almanca, Latince ve Yunanca dillerini iyi derecede bilen bir protestan olarak yetiştirildi. Sorunlu geçen çocukluk yıllarının ardından Elizabeth, henüz 12 yaşındayken Ferenc Nadasdy ile nişanlandı. Fakat onunla nişanlı olduğu bu sürede bir köylüden hamile kaldı ve Kont doğurduğu çocuğu uzaktaki bir aileye evlatlık verdirdi ve bebeğin babasını hadım ettirdi. Elizabeth 15 yaşındayken tıpkı kendisi gibi acımasız bir insan olan Kanlı Şövalye lakaplı Ferenc Nadasdy ile evlendi. Bathory'ler Nadasdy'lere göre çok daha soylu bir aileydi. Bu yüzden Kont, Elizabeth'in soyadını aldı. Düğünleri 3 gün sürdü ve Ferenc daha sonra içinde birçok suçun işleneceği Setçe Kalesi'ni Elizabeth'e hediye etti. Esir aldığı askerleri işkence etmesiyle övünen Kont'un işkence yöntemlerini Elizabeth'e öğrettiği, hatta onun için kalenin altına işkence odası kurdurduğu söylenir. Kont sürekli savaşlarda olduğu için ticari ve politik konularıyla Elizabeth ilgileniyordu. Aynı zamanda sürekli partiler düzenliyor ve farklı kişilerle birlikte oluyordu. Şizofreni hastası olduğu düşünülen kanlı kontes, güzelleşmeye takıntılı, işkence yapmaktan zevk alan, hem bir seri katil hem de entelektüel bir asilzadeydi. Bir gün genç bir hizmetçi kız, Elizabeth'in saçını tararken yanlışlıkla canını acıtır. Ardından canı yanan Elizabeth'ten çok sert bir tokat yer. Burnu kanayan genç kızdan akan kan, Elizabeth'in eline gelir ve Elizabeth bu kan ile kızın güzelliğini aldığını düşünür. Ardından erkek uşağı Johannes Ujveri'ye kızı soymasını söyler ve kızın kollarını bir fıçının üzerinde tutarken atar damarlarını kestirtir. Elizabeth akan kanı bir küvete doldurtur ve içerisine girerek banyo yapar. Şizofren Elizabeth artık gençliğin ve güzelliğin sırrını bulduğuna inanmaktadır. 1593'ten 1606'ya kadar Osmanlılarla süren uzun savaş döneminde Avrupa'da kıtlık vardı. Kıtlık yanında yetersiz beslenmeyi, yetersiz beslenmede demir eksikliğini beraberinde getirdi. O dönemde regl olan kadınlar kaybettikleri kandan dolayı soluk tenli ve güçsüz görünüyordu. Elizabeth ise kan ile banyo yaparak ve kan içerek bol miktarda demir tüketmiş oluyordu. Bu da teninin daha canlı ve saçlarının daha parlak görünmesini sağlıyordu. Elizabeth bir süre sonra büyücülüğe de merak salar ve önce Dark olarak da ifade edilen ve sağ kolu olan Dorota Senset adlı gerçek bir büyücüden, daha sonra 1601'de kaleye gelen Anna Darvoli adında garip bir kadından büyüyle ilgili bilgiler alır. Bunun dışında hemşiresi Yolana Jo, erkek uşağı Johannes Ujveri ona yardım etmektedir.
Onların yardımıyla Setçe Kalesi tüm kötülüklerin merkezi olmaya başlamıştır. Yaşlanma takıntısı olan Elizabeth için genç kızlar eğitim ve çalıştırma adı altında kandırılarak kaleye getiriliyorlardı. Farklı farklı işkence yöntemleri kullanan Bathory, bazı genç kızları ateşe vererek onların yanmalarını seyrediyor, bazılarının ise ağızlarını dikiyordu. Kendini iyi hissettiği günlerde ise kurbanlarını çırılçıplak soydurarak erkek misafirlerine takdim ediyordu. Elizabeth Bathory kana ve işkenceye bağımlı olmuştu. Yaptığı işkenceler yeterli gelmiyor, daha çok çeşitlilik arıyordu. Kurbanlarını 0 derecenin altında çırılçıplak bırakıp üzerine su döküyor ve donmaya terk ediyordu. Başka bir işkence yöntemi daha vardı. Kızların vücutlarını tamamen bal ile kaplayıp onların üzerine arıları ve böcekleri salıyordu. Kontes, kurbanların isimlerini çalışma masasındaki defterine yazıyordu. Cesetler kalenin koridorları altında yakılıyor veya ormana atılıyordu. Büyücü Anna Darvulya'nın 1609'da ölmesinin ardından hizmetçisi Ersi Majorova'nın etkisinde kalmaya başlayan Elizabeth, Ersi'nin telkiniyle yaşadığı ekonomik zorluklardan soylu kızları öldürerek kurtulabileceğine inanmıştı. Soylu kızları eğitmek ve onlara sözüm ona görgü kuralları öğretmek için kalesinde dersler vermeye başladı. Ayrıca zengin aileler bu dersler için kontese para ödüyorlardı. Bir gün kaleye giden kızların geri gelmemesi üzerine şüphelenen aileler kontese bu durumu sorduğunda kontes onlara kızlardan birinin delirip kendini öldürmeden önce diğer kızı öldürdüğüne dair garip bahaneler sundu. Tabii bu yalanlara hiç kimse inanmadı ve bazı aileler yardım istemek için Kral II. Matyas'a gitti. Söylentilerin Macaristan İmparatoruna kadar ulaşması sonucunda Elizabeth'in kuzeni olan Kont Kuyork Turzo araştırma yapması için kaleye gönderildi. Turzo ilk başta Elizabeth'in bunları yaptığını inanmak istemedi ve Elizabeth'in akrabalarına durumu anlatan bir yazı yazdı. Hiçbir akrabası Elizabeth'in masum olduğunu savunmadı. Turzo emin olmak için kendisini kalede yemeğe davet ettirdi. Davet sırasında Elizabeth gergindi ama kibar gözükmeye çalıştı. Kek servisine kadar her şey normal görünüyordu. İlk ısırıkta Turzo ve yanındakiler kendini kötü hissetmeye başladı. Elizabeth'in kendilerini zehirlemeye çalıştığını düşünerek hemen orayı terk ettiler. Turzo 1610'da bu sefer silahlı korumalarla kaleye geldi. Girişte bir kızın cansız bedeni vardı. Çığlıkları takip ederek işkence odasına vardılar. Elizabeth'i birebir görmediler ama Elizabeth'in adamlarını işkence yaparken yakaladılar. Turzo 300 kadar tanıkla konuştu ve korkunç gerçeğin farkına vardı. 80 ila 650 arası kurban olduğu rapor edildi. Elizabeth'in ağır bir şekilde cezalandırılan yardımcıları Jo, Darko ve Fisco'nun önce parmakları kesildi. Ardından kazığa bağlanarak yakıldılar. Bazı kaynaklarda ise yardımcıların kazığa oturtularak idam edildikleri söylenmektedir. Elizabeth soylu bir aileden geldiği için idam edilmedi. Bunun yerine kendi kalesinde duvarlarla çevrili, zifiri karanlık bir odada hapsedildi. Duvarda sadece küçük bir delik vardı. O da yemek ve su vermek için açılmıştı. Elizabeth kendisini ziyaret eden papaza asla suçunu itiraf etmedi. Hizmetkarlarının işkenceyi yaptığını, onlardan korktuğu için de durduramadığını söyledi. 21 Ağustos'ta gardiyana ellerinin üşüdüğünü söyledi. Gardiyan ise ona yatağına geri dönmesini emretti. Yatağına geri dönen Elizabeth bir daha kalkamadı. Görevliler Bathory'nin cesedini odadan çıkardıklarında onun bir insandan ziyade bir şeytana benzediğini söylediler. 3 yıl boyunca karanlık zindanda yaşayan Bathory'nin böyle görünmesinin altında yatan neden ise frengi hastalığıydı. İlk olarak kilise mezarlığına gömülen kontes, köylülerin buna tepki göstermesinin ardından aile mezarlığına taşındı. Fakat cesedin orada da bırakılmadığı 1995'te mezarın açılmasıyla anlaşıldı. Mezarın içi boştu. Bütün o korkunç cinayetlerin işlendiği meşhur kale ise bugün Slovakya sınırları içerisinde bulunmaktadır.